Merhaba oksijenlerim, bizi yurt içinden ve yurt dışından izleyip ve bize güzel yorumlar yazarak ve aynı zamanda videolarımızı beğenerek desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Yeni oksijenler için videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olmayı ve alarm zilini açmayı unutmayın. Bu şekilde her yeni videodan haberdar olursunuz. Eminim bugünkü röportaj size yüksek dozda oksijen verecek. Şimdi sanatçımızı yakından tanıyalım. Sanatçımızın ismi Pervin Bülbül. Pervin Hanım emekli matematik öğretmeni ve şu anda kendisini sanata adamış diyebilirim. Ben de hayal gücümü kullanarak kendisini ziyaret etmeden önce şöyle düşünmüştüm. Bir emekli matematik öğretmeni olarak öğrencilerine acaba sonsuzluk kavramını nasıl anlatmıştır? Herkes bir adım atsın bakalım. Nereye kadar gidebilirsiniz? Zannedersem her sınıfta olduğu gibi öğrenciler farklı cevaplar vermeye başlamışlardır. Kimi 100 metre, kimi 1 kilometre, kimi de dünya turu kadar gibi cevaplar verdiğini varsayalım. Hayalimdeki Pervin Hanım öğrencilerine yanıtlarını dinledikten sonra şöyle cevap verirdi zannedersem. Aslında sonsuzluk da bir adım atma eylemidir. Bir adım attığınızda ardından bir diğer adım atabilirsiniz ve bu böyle sonsuza kadar devam edebilir. Öğrenciler de matematik öğretmenlerinin açıklaması sayesinde sonsuzluk kavramını daha iyi anladıklarını hayal etmiştim. Yani artık sonsuzluğun sadece çok büyük bir sayı olmadığını, aynı zamanda bir süreci ifade ettiğini de öğrenmişlerdi. Zannedersem Pervin Hanım da emekliliğin bir sonu değil, bir adım atıp farklı bir başlangıç sürecinin başlaması ve bu süreçte kendisini devamlı keşfetmesi ve sanatta farklı teknikler öğrenmesi ve yaratıcılığı ve sanatsal becerilerini geliştirmenin yanı sıra kendine özgü bir tarz geliştirmiş ve böylece farklı teknikleri deneyerek sanat eserlerinde yeni bir bakış açısı kazanmış. Laten we haar vragen waarom ze is begonnen met kunst. Op dit moment zijn we in Istanbul bij een kunstenares. Zij is veelzijdig. Ze maakt allerlei soorten tekeningen, schilderij van pastel. Maar ze maakt ook keramiek, zoals u hier ziet. Pervin Hanım, siz İstanbul'da yaşayan bir sanatçısınız. Evet. Ve çok yönlü bir sanatçısınız çünkü. Öyle olmaya çalışıyorum. Evet. Ben sizi aslında daha çok pastellerle tanıyorum. Gördüm ki burada çok güzel seramiklerle de çalışıyorsunuz. Bunun hakkında bize bir şeyler anlatır mısınız? Yani sanata başladığımda aslında bu tür şeylere karar verirken bir çalışma hayatım var. Çalışma hayatımdan sonra sanatla, yani hep sanatla iç içeydim ama birebir vaktim olmadığı için sanata vakit ayıramıyordum. Ama emeklilikten sonra resim kursları, seramik kursları ile bu işin içine girmiş oldum ve bundan çok zevk aldığımı fark edince uzun bir süredir sanatın birçok dalıyla uğraşmaya çalışıyorum aslında. Hobi olarak başladım ama iş buraya kadar vardı. Hem kendi evimde bunları sergilediğimde onları izlerken zevk alıyorum. Hem de bir yani boş geçen bir hayat, üretimsiz bir hayat olmaması için uğraşıyorum. Bunlarla bir vakit güzel şeyler çıkarabiliyorsam ne mutlu. Pastelle ayrı bir zevk alıyorum. Evet. Aslında önce yağlı boya ve sulu boya ile başladım. Onları da çok seviyorum ama daha çok canlı figürler yapmayı sevdiğim için yani doğayı çok seven birisiyim ama daha çok böyle portre, insan figürü çalışmayı sevdiğim için pastel portre yaparken bana çok daha yakın ve yardımcı olan bir materyal olarak geldiği için pastelle çok bütünleştim. 4 yıldır pastel çalışıyorum. Öncesinde de yağlı boya çalışıyordum ama pastelle daha çok bütünleştim yağlı boyadan. Evet. Evet. Mesela arkanızdaki tablo, Evet. yani pastel çizim. Onu bir resimden tabii ki esinleniyorsunuz görüyorum. Bana anlatır mısınız? Çalışma şekliniz nasıl oluyor? Yani önce bir resmi seçerken resimle bütünleşmem gerekiyor. Yani onu böyle hani nasıl bitireceğim heyecanını yaşayacak bir resim olması gerekiyor.
Hep portre çalıştığım için biraz doğaya dönmek için kuşları da çok sevdiğimiz için bir kuş kedim de var. Daha çok kedileri sevdiğimiz için kedi çalıştım ama hadi kuşlarla bir başlayayım istedim. Önce bir çiziyorum kabataslak. Yani işte ufuk çizgisini belirliyorum. Deniz nerede bitiyor diye belirliyorum. Ama daha çok renkleri verdiğim zaman resmi ortaya çıkarıyorum. Yani birebir çizmiyorum aslında. Evet. Yani hatlarıyla yerlerinin nerede olacağını belirleyip daha sonra teker teker önce bir yerlerini boyayarak belirliyorum. Daha sonra detaya giriyorum. Evet. Yani henüz bitmemiş bir tablo. Burada seramik çalışmalarınızı görüyoruz ve bir seramik motifi çalışması da görüyorum. Bize bu çalışma hakkında bir şeyler anlatır mısınız? Bu bir Selçuklu motifi. Evet. Böyle bir kasnak üzerine yayılan çamurla beraber çıkarılan bir motif. Eskiye dönük daha çok böyle arkeolojik şeylerden hoşlandığım için bu tarz bir çalışmayı yeğledim. Yaptığım seramiklerde çoğunda da çok renkli boyadan çok bakır oksidi tercih ediyorum. Böyle bana daha çok eskiyi ve arkeolojik dönemi hatırlattığı için Evet. bu tarz bir çalışmaları bu şekilde böyle insan figürü, burada da kuş figürü var mesela. Yaptığım objelerin çoğunda bu şekilde böyle kuşlar, balıklar, kurbağalar, bu şekilde objeleri kullanmaya çalıştım. Peki Selçuklu motifi diyorsunuz, Evet. değil mi? Evet. Selçuklu dönemindeki motiflerin bir anlamı var mı? Vallahi ne anlamı olduğunu bilmiyorum ama o zamanki sanatı anlattığı için belki Evet. bugüne Hı hı. taşımak adına Evet. hani bir şey olsun, ileriye dönük böyle bir çalışmada da Selçuklu motifinin adı geçsin diye düşündüm. Evet. Zaten çok arkeolojiyi, tarihi çok sevdiğim için sadece o dönemi yansıttığı için bir anlamı olabilir yani. Aslında benim gördüğüm, şöyle diyeyim, Escher'i tanırsınız değil mi? Hollandalı ressam da. Aha. Onun motiflerine şöyle benziyor, devamlılık var içerisinde. Yani figür kendini devamlı yeniden Evet. üretiyor. Sonsuzluk var aslında içerisinde. Ben onu Evet. gördüm. Onun için merak ettim, bir anlamı var mı diye. Ha yani ama onu yapanın ne anlamla yaptığını tabii bilmiyorum ama Evet. benim kendi düşündüğüm anlamı tabii ki böyle bir şeyin içinde bir sonsuzluk Evet. var. Yani yapan bunu eseri daha önce yapmış, çizmiş o dönemdeki insanların Evet. yaptığını düşündüğünde yani müthiş bir şey çünkü. Evet. Yani bunun tabii ki devamı var. Bu böyle sadece bu kadar bir küçük bir motif bu. Evet. Bunun devamı var. Tabii ki sonsuz olarak da düşünülebilir yani. Burada da gördüğümüz gibi portreleriniz var. Ben bir eğitimciyim. Çocuklarla yıllarca içli dışlı olduğum için hani çocukların sorunlarıyla sadece eğitimci olarak değil de hani çocukların özel hayatıyla sorunlarıyla da hep uğraştığımız için artı böyle bütün dünyada kız çocukların mağdur olduğunu, bazı çocukların özellikle mağdur olduğunu düşünen bir insanım. Ve artı bugünkü dünyada bu göçe uğrayan insanların, çocuklarının ne kadar mağdur olduklarını, ne kadar zorluk çektiklerini hepimiz gözlemliyoruz. Yollarda göç ederken ölen çocuklar oluyor. Bu biraz benim içime çok dokunduğu için resim yaparken çok böyle güzel çocuklardan ziyade baktığım zaman içime dokunan bir eğer bende bir iz bırakan bir resim ise onu hemen böyle resmetmeye çalışıyorum. Değişik ülkelerden de çocuklar olabiliyor. O Karadenizli bir çocuk, Pakistanlı bir çocuk, Afgan bir kız çocuğu. Ondan sonra burada mesela bizim kendi yöremizde Güneydoğu'ya ait bir yaşlı bir teyze. Evet. Hani böyle çok beğendiğim bir resimden çok içime dokunan resimleri yapmayı seviyorum. Yani o tarz bir anlam ifade eden, gözünde, suratında böyle bir hüzün olan çocuklardan biraz yaparken
sanki onların acısını azaltıyormuşum gibi geliyor. Belki protesto olarak, yani kendi kafamda, kendi bünyemde bunu protesto ediyor olabilirim. Evet. Yani dünyada çok haksızlığa uğrayan insanlar olduğunu düşünüyorum ama bu insanlar, büyük insanlar bir şekilde baştan çaresine bakarken çocukların, kız çocuklarının özellikle Evet. mağdur olduğunu düşünüyorum. Belki ona bir tepki olarak daha çok bu tür resimleri yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada Pervin Hanım'ın materyalleri var. Kendisi zaten hem evi hem de atölyesi var evinin içerisinde. Öyle çalışıyor. Çalışmaları da zaten evinin her tarafında asılı. Galeri duruyor. gibi. Evet. Burada çok özel bir insanı görüyorum. Çok duygulandım. Neden bu özel insanı resmetme gereği duydunuz? Yani aslında Atatürk'ü yapmak çok zor bir olay. Çünkü bizim için, Türk milleti için çok özel bir insan. Hele kadınlar için çok daha özel olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer biz bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde kadın olarak çok özgür ve rahat yaşıyorsak, istediğimiz gibi giyinip gezebiliyorsak Atatürk'ün sayesinde. O yüzden ona çok büyük bir minnet borcumuz var. Nacizane ben de hem kara kalem çalışmayı da çok seviyorum bu arada. Bu ilk çalışmalarımdan böyle hem kara kalem Atatürk'ü hem de yapılmış bir tablodan, daha önce başka bir ressamın tablosundan resmetmeye çalıştım. Atatürk portresini. Mutlaka kusurlarım vardır çünkü çok özel bir insan olduğu için onu gerçekten resmetmek oldukça zor bence. Ama ben de hani çok sevdiğim için bir şeyler yapmaya çalıştım diyebilirim. Bence çok başarılı olmuş. Teşekkür ederim. Zaten portrelerinde gördüğüm kadarıyla bir ruh yansıtıyorsunuz. Yani sadece bir portreye bakmıyorum. Aynı zamanda mesela burada gördüğüm gibi Atatürk'ün o gücünü, bakışını yani hissedebiliyorsun. Evet. Öylesine bir portre değil. Zaten başkasına bu ruhu eğer yansıtabiliyorsam ne Evet, mutlu. kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kesinlikle.